Yepyeni bir içerikle herkese selamlar. Bana özelden, demden çok yazdınız. Işıl, Kıbrıs'ta araba fiyatları nedir? Gidip çeker misin diye. Ben de buraya geldim ve size Kıbrıs'ın en büyük, en geniş kapsamlı, gerçekten bayağı büyük bir alanda gezmeye başladım. Osmanlızade'deyiz. Burayı gezip size hem fiyatlar hakkında bilgi vereceğim hem de zaten ilk başta da izlediniz. Çok çeşitli arabaları size göstermeye çalışacağım. Keyifler nasıl? Aynı zamanda hemen direkt giriş yaptım kanalıma. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz Güneydoğu ve Doğu Anadolu gezimizden sonra Kıbrıs'a geri döndük ve buradan yavaş yavaş size içerikler üretmeye başladım. Sizin de tabii ki isteklerinize göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bana arabaları soruyorsunuz, yazıyorsunuz, ev fiyatlarını soranlar var, kiralık evler bile soranlar var yani. Ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Demiş olduğum gibi de adanın en büyük, en geniş kapsamlı galerisine geldim şimdi. Yavaş yavaş size böyle arabaların fiyatları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Buraya eğer yolunuz düşerse siz böyle hem isterseniz yardım alarak isterseniz de yardım almadan gezebileceğiniz gerçekten geniş kapsamlı oldukça büyük bir alana yayılmış olan bu arabaları görebilirsiniz. Bütün arabaların içlerinde bilgileri, hangi yıla ait oldukları, fiyatları hepsi var. Bu da bizim için gezerken çok avantaj ve kolaylık oldu. Şimdi yavaş yavaş size arabaları göstermeye başlıyorum. Hadi bakalım gezelim. Zaten bunları da böyle çok güzel olmuş. Hep bütün markaları böyle ayırmışlar. Yan yana böyle dizmişler. Bu da gezerken yani buradaki müşteriler için oldukça kolaylık, avantaj olmuş. Mesela böyle gri bir araba var burada. Kıbrıs'ta şunu da söyleyeyim size. Özellikle Japon arabalar çok fazla tercih ediliyor. Ben kendim de Japon araba kullanıyorum. Bunun en önemli şeyi ekonomik olması. Benim için de parça bulmak çok çok kolay oluyor. Yani ihtiyaç olduğunda parça bulma avantajından dolayı Japon arabayı tercih ettim. Tabii herkes kendi bütçesine, kendi isteklerine göre farklı farklı modellerde arabalar alıyorlar. Bizim tercihimiz böyleydi. Genelde de bunu yakınlarım da tercih ediyorlar. Bundan da böyle kısa bir not size söylemek istedim. Şimdi mesela burada önümde Nissan marka bir araba var. Hemen şöyle bakayım fiyatı neymiş bunun. Gerçekten de güzel yani. Nissan 2019. Bunun fiyatı 11.500 sterlin üzerinde. Size de zaten söyledim başta. Böyle gri bir araba. Fiyatı da 11.500 pound. Size bugünkü günlük kuru da söyleyeceğim. Plakasız. Bu arabayı aldığınızda yeni plakanızı takarak sürmeye başlayabilirsiniz. Mesela hemen yanında mavi bir aynı şekilde Nissan araba var. Ona da bakalım neymiş fiyatı. Bunun da 11.500. 2019 model. 2019 11.500. Genelde zaten burada böyle 2019 modeller aşağı yukarı o fiyatlarda oluyor. 12 özelliğine göre değişiyor tabii fiyatlar ama o civarlarda 13'e kadar çıkıyor. Mesela böyle beyaz renkli bir Nissan marka. Gene bir aracımız var burada. Bu da 2020 modelmiş. Yıllar değiştikçe fiyatlar artmaya başladı. Mesela bu da 12.500 pound. Bu bölüm olduğu gibi hep böyle Nissan modelleri dizmişler arkadaşlar. Hemen bu tarafa geçiyorum. Bunlar biraz daha böyle lüks. Gördüğünüz gibi. Hemen bunun da fiyatını mesela şunu merak ettim. Böyle güzel. Burası aynı zamanda bu markanın da bayisi. Burada fiyat ne diyor? 23.000 pound. Evet. 2020 modelmiş bu da. Motor gücü de 17 cc'ymiş. Gördüğünüz gibi. Bu da fiyatı böyle. Bunlar zaten yani bayağı bir lüks arabalar. Fiyatlarda onun için 10.000 pound, 15.000 pound arttı. 28.000 mesela. 28.000 poundmuş bu görmüş olduğunuz araçta. Şöyle uzaktan da göstereyim size. Yavaş yavaş gezmeye başlıyoruz. Diğer tarafları da hani buradaki arabaların aşağı yukarı fiyatlarını size elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Diğer taraf gördüğünüz gibi 10.000 ve üstüydü. Bunlar da 15.000 ve üstü. 18, 20 oraya kadar dayanıyor. Şimdi ne kadar büyük bir alanda görmüş olduğunuz gibi. Yani gez gez bitmiyor. Her bütçeye göre
İnsanların isteklerine göre burada araçlar var. Gene burada bir Nissan model bir aracımız var arkadaşlar. 11.000 pound. 2019 modelmiş. Bu da 11.000 pound. Dediğim gibi buraya geldiğimizde gezmek gerçekten bilgi almak açısından çok güzel oluyor. Bütün bilgiler her arabanın önünde böyle kağıda koymuşlar. Yardımsız gezebiliyorsunuz. 11.000 pound 2019. Buradaki arabalarda 2019 model aşağı yukarı. Honda Fit'ler nerede acaba? Bizim arabayı da göstereyim size varsa burada. Bunlar Nissan. Bunun da fiyatına bakalım. 11.000. Gene bu da 2019. Sterlin olarak tabii fiyatlar. Bu sterlinin de günlük şu anda 36,5 falan olması lazım. Ben size bakar yazarım da. Bilginiz olmuş olur. Bu araçların çoğu plakasız. Yani şu an gördüğünüz bu fiyatları söylemiş olduğum bütün araçlar plakasız. Burada plaka alacaksınız. Yeni plakanızı alacaksınız. Bu da 11.000. Genelde 2019 Nissan'lar 11.000 pound arasında. Adada gerçekten arkadaşlar yani bu galeride fiyatlar gerçekten diğerlerine göre biraz daha sanki iyi gibi. Belki de ellerinde çok ürün olduğu için öyle bir kampanya yaptılar sanırım. Gayet iyi yani 11.000. Mesela burada 12.500 2020. Gördünüz mü? Bak bir yıl fark etti. Bir yılda fiyatlar hemen arttı. Şimdi diğer tarafa doğru geçiyorum. £12.000 2020 model. Şimdi Mazda'lara geçelim bakalım. Mazda demiyor. Fiyatlarına bakalım bunların ne kadarmış. Evet. Gene burada 13.000 pound 2019. 18.576 kilometredeymiş bu araçta. Evet. Çok merak ediyordunuz Kıbrıs'ta araba fiyatlarını. Umarım size bir faydam olmuştur. 16.500 lira 2020 Mazda 2. 16.500 arkadaşlar 2020. 16.500 2020 gene aynı şekilde 15.000 kilometredeymiş. Böyle gri. Gene Mazdalar bölümündeyiz. O standdayım. Böyle güzel, çok tatlı bir renkte bir aracımız var. Bu 2020, evet 2020 30.098 kilometrede 16.500 pound. Evet, devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi gene aynı şekilde bunun hemen yılına bakıyoruz. Gene aynı 2020 16.500 8.362 kilometrede bu gri arabamızda. Yavaş yavaş ilerleyelim. Dikkatimi çekenleri size göstereceğim. Şu kırmızıyı çok merak ettim. Hemen bakalım bu kırmızının, bizim kızın da kırmızı Mazda'sı var. Hemen bakalım. Evet. Ne kadarmış? 17.500 2020 17.500. Fiyatı da 17.500 arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim, şimdi de Suzuki Swift bölümüne geçtik. Aşağı yukarı 2020 model bunlarda 12.000 13.000 arasında fiyatları değişiyor, fiyat aralıkları. Mesela şu griyi seçiyorum sizin için. Hemen şöyle yakın çekim de yapayım. Çok merak ediyorsunuz araba fiyatlarını Kıbrıs'ta. Türkiye ile bu fiyat farkının neden olduğunu da çok merak ediyorsunuz. Onu da öğreneceğim size. 2021 15.000 liraymış bu araba arkadaşlar. 15.000 pound'unuz varsa bu arabayı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gezmeye devam ediyorum. Gerçekten çok büyük bir galeri.
Ben de yavaş yavaş böyle seçtiğim bütün böyle ara ara yerlerden modelleri size göstermeye çalışıyorum. Umarım keyifle izliyorsunuzdur. Arabalara merak olanlar, Kıbrıs'ta araba almak isteyenler ve araba fiyatlarını merak eden arkadaşlar, umarım bu videomdan keyif almışsınızdır. Size bir faydam dokunmuştur. Yavaş yavaş şimdi Honda Fit'lere doğru gidiyoruz. Honda'lara doğru gidiyoruz. Benim arabam da Honda Fit. Çok memnunum. Çok ekonomik, dediğim iş olduğum gibi. Yavaş yavaş böyle size gösteriyorum. Evet. Mesela bu araç kaç yıllık ve fiyatını hemen size öyle söylüyorum. 2019 14.000 pound. 2019 yılmış, 14.000. 17.000 kilometre. Gene çok tatlı bir renkte Honda Fit gördüm. Hemen size fiyatını ve yılını söylüyorum. 2019 14.000 pound. 64.000 kilometredeymiş bir de arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bunlar Japon arabaları. Evet. Şimdi Volkswagen'ler ve geçelim. Mesela böyle biraz daha fiyatı yüksek. 25.000 pound. 2021 model. Volkswagen Cross. T-Cross'muş. 25.000. İşte arabanın modeline göre, şeyine göre, yılına göre fiyatlar artık burada uçmaya başlıyor. Yani bize göre. Biz hep ekonomik olarak düşündüğümüz için bu araba işlerini. Ben kendi adıma konuşuyorum şu an. Gücü olan tabii ki istediğini alabilir. Buna boyun yetmesini gösteremeyeceğim galiba. Çok güzel bir yemin önündeyim arkadaşlar. Fiyatına hemen bakalım. 2019 30.000. Eğer 30.000 pound verebilirseniz arkadaşlar bu arabaya sahip olabilirsiniz. Gerçekten şahane BMW. 30.000 pound bu arabada. Evet. Hemen şu aradan diğer tarafa doğru geçiyorum. Yani baştan da söyledim. Gerçekten inanılmaz büyük, inanılmaz fazla çeşit olan, her bütçeye, her ekonomisini, yani her bütçeye göre bir araba alabileceğiz. Yani buraya gelirseniz ve niyetiniz gerçekten bir araba almaksa, bakmak değil, kesin bir bütçenize göre araba bulacağınıza inancım yüksek. Çünkü öyle gördüm. Durumunuza göre arabaları burada bulabilirsiniz. Her bütçeye göre dediğim gibi var. Evet, 18.000 pound Honda Fit 2020 model. Dediğim gibi yıllarına göre, özelliklerine göre fiyatlar değişiyor. Honda Fit'ler 2018, 2019 artık modeline göre fiyatlar dediğim gibi değişiyor. Mesela 18.000 2020 model. 18.000 pound bu beyaz. 2020 model. Şöyle geçelim. Osmanlızade arkadaşlar, Kıbrıs'ta yani en eski, en köklü, yani bayağı böyle eski galerilerden bir tanesi. En önemlisi güvenilir. Biz de buradan araç aldık, verdik falan. Takas yoluna da gidebilirsiniz. Aracınız varsa içine verip işte daha farklı model yükselterek araba da alabilirsiniz. Bunda da böyle yardımcı oluyor arkadaşlar burada. Söylemiş olduğum gibi eğer buraya gelirseniz 11.000 pound'u kesin gözden çıkarın. Ondan sonra üstünü artık sizin bütçenize göre, istediğiniz modele göre değişir o. Evet arkadaşlar, gezmeye devam ediyorum. Bir de o tarafa gezip size göstereceğim. Bugünkü sterlin kuru 36 küsür falan olması lazım. Ben resmi kayıttan bakar size açıklama bölümüne de yazarım. Kıbrıs'ta araç fiyatları sterlin üzerinden gidiyor. Dediğim gibi de ister Japon tercih edin, ister tercih etmeyin. Alacağınız arabaların fiyatları genelde sterlin, euro üzerinden. Bunu bilin yani. Ona göre kararınızı verip araç alabilirsiniz. Bana güvenen arkadaşlarım, benim takipçilerim de eğer araç almak isterse Kuzey Kıbrıs'ta, özellikle öğrenci arkadaşlarım çok fazla beni izleyenler, Osmanlızade'yi tercih edebilirler.
En azından biliyorsunuz ki bu işler, güven çok önemli. Burada güvenle alışveriş yapabileceklerine inansınlar. Hiçbir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. En azından benim böyle bir tecrübem oldu. Şimdi size biraz daha araç gösterip biraz da içeriği size göstermek istiyorum. £12.000 Toyota Wizzler 2019. Mesela çok tatlı bir bayan için, yani küçük, park etmesi çok kolay, ekonomik de bunlar. Fiyatlar da böyle. Gayet güzel. Osmanlızade otomotiv arkadaşlar, Alarkoy yolu üzerinde. Güzellik'te giderken hemen sağ tarafta, zaten yazarsanız da her yerde çıkar adresi. Gördüğünüz gibi uçsuz bucaksız. Bakın oradan başlıyor. Yola kadar araçları var. Ellerinde çok çok fazla çeşit var. Bu açıdan yani seçenek çok fazla. Güzel bir, sizin için güzel bir kolaylık olacağını da düşünüyorum bunun için. Yani kısıtlı değil. Bazı biliyorsunuz galerilere gidiyorsunuz. 2-3 araba konulmuş ama galeri, ama seçenek yok. En azından burada dediğim gibi her bütçeye uygun araçlar mevcut. Şimdi biraz da size böyle içeriye girip içeriden de görseller vereyim. Ve videomu kapatayım. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. 2023'ün son yıllarında fiyatlarımızı da görmüş oldunuz. Bir de seneye belki kısmet olursa çekerim. Bir de onları görürsünüz. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru gireceğim. İç mekandaki araçları gördüğünüz daha lüks, daha farklı. BMW gösteriyorum size. Gerçekten çok güzel, çok beğendim. 2019 model, 42.300 kilometredeymiş. £26.000 arkadaşlar bu gördüğünüz. Gerçekten derler ya, jilet gibi, gerçekten öyle, çok güzel. Evet arkadaşlar, Osmanlızade'de satış temsilcimiz. Merhabalar, Merhabalar. sizi onunla tanıştırmak istiyorum. Buraya gelen öğrenci arkadaşlarım öncelikle Osmanlızade'ye geldiklerinde tabii ki satış temsilcisini görecekler karşılarında. Aynen öyle. Merhabalar, isminizi alabilir miyim? Ali Kandoğlu'dur ismi. Ali Bey ile şu anda size biraz dışarıları gezdim. Size de sizin sorduğunuz sorulardan birkaç tane sormak istiyorum. Ali Bey, benim daha çok takipçilerim öğrenci grubu, öğrenci arkadaşlarım ve çalışanlar, Evet. Türkiye kökenli arkadaşlarım. Bu arkadaşlar buraya geldiklerinde, araç almak istediklerinde nelere dikkat etmeliler? Yani özellikle dikkat etmeleri gereken şey plakalı araçlara yönlenmeleri lazım. Çünkü Hı hı. plakasız aldıklarında bunun hem vergileri falan olduğu için daha yüksek fiyatlı gelecekler. Hı hı. Bir de kısa dönem gelip gidecekleri için yani 2-3 yıl en azından ayaklarını yerden kesecek bir Evet, araca aynen öyle, ihtiyaçları var. aynen öyle, aynen. O yüzden plakalı piyasasına yönlenmeleri daha mantıklı olur onlar açısından. Şimdi Kıbrıs'ta daha çok Japon menşei araçlar sürümde olduğu için o tarz arabalar, hani küçük Toyota Vitz, Mazda Demio tarzı Honda Fit. araçlar, Honda Hı. Fit, o tarz Evet. araçlar daha çok öğrencilere hem satış yaptığımız araçlardır. Hem parçası daha kolay bulunur, Evet. hem çok sorun Elden masrafta çıkarması da çıkarmazlar. kolay olur Aynen ileride. öyle. Alıp Evet. satması kolay olan araçlar. Peki bir de şöyle dikkatimi çekti. Buradaki fiyatlar mesela, ben de Türkiye kökenli bir vatandaşım. Buradaki fiyatlarla aynı marka diyelim, üzerinden gidelim. Evet. Bir aracın fiyatıyla Türkiye'deki fiyat biraz daha farklı. Bunun nedeni nedir? Yani 3 katı bir fark var Evet, arada, biraz doğru. değil, evet. Birazcık. Aslında abartmayayım dedim. Aynen Evet, öyle. fark var. Neden bu böyle? Yani genel olarak orada ÖTV, işte vergiler daha fazla alındığı için Türkiye devletinde Evet. öyle bir fark oluyor. Bizde daha düşüktür devletin aldığı vergiler. O Evet. açıdan
bir farkları olur. Evet. Yani bir öğrenci arkadaşımız 4 yıl içerisinde bir aracı kullanıp giderken de kolaylıkla özellikle Japon arabaları satıp hem karını da yapmış olur hem de 4 yıl ayağını yerden kesmiş olur. Aynen Gayet iyi öyle. olur. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim Rica ederim. verdiğiniz bilgiler Tabii. için. Zaten ben galeride de gezdim. Fiyatları falan söyledim takipçilerime. Çok merak ediyorlardı. Emeğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Biz Sağ teşekkür olun. ederiz. Evet değerli takipçilerim, size biraz da böyle bilgi de vermiş oldum. Sorduğunuz soruları Ali Bey'e söyledim. O da bize yardımcı oldu sağ olsun. Şimdilik bu kadar. Umarım videom sizin için faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.